Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok farklı ve değişik bir böyle atkı yapabileceğiniz, şal yapabileceğiniz, battaniyeler yapabileceğiniz model ile huzurlarınızdayım. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Biraz tunus işi, biraz tığ işi olarak yapmış olduğum böyle çok hoşuma giden güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de bu şekilde düşünürsünüz, sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçmek istiyorum. Modelimi yaparken Nako Vals'in şöyle batik bir ipini kullandım arkadaşlarım. Yeşil vardı. Yeşili ortalara, diğer renkleri ise kenarlara kullanmayı tercih ettim ben. Yani farklı renklerde de yapabilirsiniz. Burayı beyaz, sarı, işte yapraklarını farklı renklerde de yapabilirsiniz. Böyle batik bir ip kullanarak bu şekilde de bir çalışma yapabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Nasıl, hani hangi renkleri seviyorsanız o renklerle ve o iplerle yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi modelimizi yaptıktan sonra ütü yapmamız gerekiyor. Yoksa birazdan göstereceğim sizlere, böyle buruşuk buruşuk duruyor arkadaşlar ve güzel bir görüntü olmuyor ilk etapta. Ama ütülendiği zaman bakın bu kadar zarif ve güzel bir hale geliyor, bürünüyor. Şimdi hemen başlayalım modelimizin yapımına. Öncelikle bir şu şekilde halka yapıyoruz ve tığım ise bu arada 2,5 milim. Eğer Nako Vals ip kullanacaksanız, gerçi elinize göre de ayarlayabilirsiniz tığınızı. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve 12 tane buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Zincirimle beraber 12 tane, toplamda 12 tane olacak. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12'ye tamamladık. Hemen bunu tutuyoruz. Şu şekilde çekiyorum. Ve geliyorum. Bu zincir çekmiştik 3 tane. O zincirimin en üst köşesine gidiyorum. Buraya giriş yapıp bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada tekrar şöyle tutalım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum yine. Ve üzerine alıyorum arkadaşlar. Aynı yere, bakın bu 3 zincir çektiğim aynı yerin içerisine giriş yapıp hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir yana geçiyorum. Bakın şuraya. Buraya da yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her bir tane ikili trabzanımızın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sayımızı 24'e çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen bu şekilde çevirelim burayı. Şimdi tamamladıktan sonra geliyorum. Hemen şuraya da şu şekilde bağlanıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıp birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi yapraklarını yapmaya başlayacağız. Burada bu ipimizi, yani ortada kullandığımız ipi dilerseniz devam da edebilirsiniz. Çok hani şey değil. Ben
değiştirmek istersiniz diye şöyle değiştireceğim ipimi. Yani diğer tarafını kullanacağım ipin. Buradan bir tane zincirle buraya tutunuyorum önce. Sonra arkadaşlarım yeşil ipimle beraber diğer ipimle şu şekilde bakın giriş yapıyorum. Üzerinden ikili trabzanımın topluyorum. 1 2 tunus işine geçtik arkadaşlar. 3 ve 4 tane bu şekilde topladım. Daha sonra ilkini tek, sonra ikişer ikişer çekiyorum bu şekilde. Bir üst sıraya geçtiğimizde şimdi şu yeşil ipi keselim. Şimdi arkadaşlarım burada farklı bir tunus iş tekniği kullanacağız. Bakın şu arasından giriyorum, arkasından çıkartıyorum bu şekilde. Diğerine geçiyorum. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Arkadan çıkartıyorum tığımı ve bu şekilde topluyorum. Burada da aynı şekilde ve yine ilkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek geliyoruz. Şimdi bir diğer sıraya geçiyoruz. Bunu toplamda 5 sıra şeklinde bakın şu aralardan giriyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Yoksa düz gibi gözükmüyor. Buralardan giriş yaparak 4'er tane toplayıp devam ediyorum. Şimdi çekiyorum. En kolay sayma yöntemi ise arkasından sayacağız arkadaşlar. Şimdi ben size onu da göstereyim. Şöyle 4-5 sıra şeklinde yapacağız. Biraz yapraklarımız uzun uzun olacak. Şöyle göstereyim. Bakın. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, bu dördüncü sıra. Şimdi beşinci sırayı yapıyoruz. Normal yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın buradan alıyorum. Yine topluyorum önce. Ve burayla birleştiriyorum tekrar. Şimdi 2 2 çekeceğiz. Bakın şöyle 2 2 çektik. Bir tane zincir çekiyoruz ve geliyoruz şuralardan. Buradan giriş yapıyorum. Hemen bakın yanından giriş yaptım, çekiyorum. Kaydırma yöntemiyle aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Bakın bunların tekini alıyoruz. Bu şekilde. Bunun boyunu arkadaşlarım istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bükülme dediğim buydu. Bu ütü yapmazsanız yani bu şekilde duruyor. Şöyle bak, ütü yaptığınız zaman, yapıldığı zaman ise, ütü yapılmazsa arkadaşlarım gördüğünüz gibi duruyor. Ütü yapılınca da bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi devam ediyorum. Son yerden de almıştım. Hemen burada bir yana geçiyorum arkadaşlar. Yine kaydırma yöntemiyle buraya da bağlıyorum bu şekilde. Bir diğer yaprağımıza geçmiş oluyoruz. 2, 3, 4 ve 1, 2, 2 çekiyoruz. Yine aynı şekilde bakın böyle aldım. Şuradan da ve buradan da. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım. Şimdi bir de bunu eklemesini ben sizlere paylaşmak istiyorum. Yani yaprakları bu şekilde yapıyoruz. İlk bir taneyi yaptıktan sonra her bir çiçeğimizi yaptıktan sonra böyle üçlü olarak bakın. Üçünü bir şekilde bağlıyoruz. Mesela buraya 3 diyeceğiz arkadaşlar. Burayı bağlayacağız. Burayı bağlayacağız. 1 2 bir de buraya bağlayacağız 3. Yani bu şekilde devam ediyor bağlama şekli de, ekleme şekli birbirine. Böyle çok güzel atkılar olacağını düşünüyorum. Zaten o tarz bir şeyden çıkarttım arkadaşlar.
Şimdi çevirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, tamamladık. Bu son sıramız. Hemen alıyoruz bu şekilde. 2, 2 çektim. Bir tane zincir çektim. Şimdi geliyorum. Mesela ben bunu önce şuraya araya eklemek istiyorum arkadaşlar. Hemen bakın bu çiçeğimin burasına ekliyorum. O da çok kolay. Hemen şu şekilde aldık. Kaydırma yöntemiyle bağladık arkadaşlarım ve aşağıya inip yine şuralardan giriş yapıp kaydırma yöntemiyle aşağıya kadar gidiyoruz. Hemen bir diğer yaprağımıza geçelim. 2, 3, 4. Birleştirmesi de bu kadar kolay arkadaşlarım. Şöyle devam ediyor modelimiz. Bu tunus işi tekniğinin düz örgüsü arkadaşlar. İki şişle yapılmış gibi olan bir örgü arkadaşlar. Son sırayı da bu şekilde yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi geliyorum. Bu üçlü ikisinin bağlantı yerine hemen bunu da ekliyorum arkadaşlar. Burada hemen bir zincir çekme isteği geliyor bana. Bu şekilde ama çekmiyoruz arkadaşlar orada. Ve böylelikle bir diğer yaprağımıza geçmiş oluyoruz. Evet, eklemesi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi yapacağımız yaprağımızı buraya ekleyeceğiz ve böyle devam edecek gidecek arkadaşlar. Evet, bu videomda da sizlere bu güzel çiçeklerin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.